Herkese merhaba. Dikiş sınıfından bu videomuzda usta öğreticilik başvurularını yaparken kurs programlarına nasıl bakacağız, onları nasıl inceleyeceğiz, hangi kursları açabileceğimize nasıl karar vereceğiz, neye göre yapacağız ve kurs programları içerisindeki kurs süreleri ne kadar, saatleri ne kadar, en önemlisi de eğitimcinin nitelikleri neden önemlidir, niçin oraya bakmalıyız? Bunları anlatacağım. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Daha önceden yüklemiş olduğum ustalık sınavı başvuruları, usta öğreticilikle ilgili tüm videoları açıklamalar kısmına linkler halinde bırakacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Kurs başvurusu yaparken bizim niteliklerimiz nelerdir? O kursu seçsek bile, sıra bize gelse bile o kurs bize verilecek mi, verilmeyecek mi onu anlamamız için önce eğitimcinin niteliklerini incelememiz gerekiyor. Bunların hepsini size ekran üzerinden bilgisayarımı açarak anlattım. Hangi bölüm olursa olsun, mezuniyetiniz veya ustalık belgeniz hangi alanla olursa olsun işlemler aynı ilerleyecek. Bunu unutmayın. Videoma geçmeden önce beğenmeyi ve kaydetmeyi de unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi hiç unutmayın. Bundan sonraki videolarımızın da devamı gelecek. Kısa kısa videolar halinde sürekli olarak paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. İnternet tarayıcımızı açıyoruz ve arama motoruna E-Yaygın kurs programları diye yazıyoruz. E-Yaygın kurs programlarını tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa çıkacak. Kurs programları. Bu kurs programları yazan yerin üzerine tıklıyoruz ve E-Yaygın sisteminde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün E-Yaygın sistemine tanımlı tüm kurs programları karşımıza sayfa sayfa açılıyor. Ne kadar çok kurs varsa ve ne kadar çok kurs programı varsa hepsine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ustalık belgeniz, usta öğreticilik belgeniz, ön lisans ve lisans mezuniyetiniz neyse buradan açabileceğiniz kursları zaten rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın sayfalarca kurs var ve alfabetik olarak sıralanmış durumda. Program no biliyorsanız onu yazarsınız, kurs adını yazabilirsiniz veya kendi alanınızı tıkladığınız zaman benim giyim üretim teknolojisi, moda tasarımı biliyorsunuz. Giyim üretim teknolojisini tıkladığımız zaman alanımla ilgili tüm programlar açılacaktır. Ya da kurs adını biliyorsam, yani diyelim ki düzdar etek dikimini tıklıyorum. Direkt olarak o kursun karşılığı olan program önümde çıkıyor. Giyim üretim teknolojisi, düzdar etek dikimi, kaç saat olduğu ve programın içeriğine buradan ulaşabilirim. Eğer kurs adını bilmiyorsanız da kurs alanı kısmından kendi alanımızı seçiyoruz. Giyim üretiminde temel işlemler, el sanatları veya başka bir şey. Ben kendi alanımı seçiyorum. Geçtiğimiz yıla kadar 200'ü geçik program mevcutken bu sene yapılan değişikliklerle bazı programlar kaldırıldı. Bazı programlar eklendi, bazıları birleştirildi. Bazı kurs programları da sadece olgunlaşma enstitülerinde verilecek şekilde revize edildi. Biz artık o kursları halk eğitim merkezlerinde veremiyoruz. Sadece olgunlaşma enstitülerinde çalışan arkadaşlarımız verebiliyor. Bu kursları da elediğimiz zaman zaten geriye 65 tane falan kurs kalıyor olması lazım. Tam olarak saymadım henüz. Bundan sonra anlatacaklarımı dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Şimdi bir kurs seçeceğim. Düzdar etek dikimi kursu üzerinden ve birkaç farklı kurs üzerinden size eğitimcinin nitelikleri neden önemlidir? Neye göre kurs seçimi yapıyoruz? Usta öğretici başvurusu yaptığımızda neye göre o kursları işaretlemeliyiz? Onu anlayacaksınız. Düzdar etek dikiminin bakın saati de yazıyor orada. Şurada program yazan kısımda mavi tikler içinde görüntüle dediğimiz yeri tıklıyoruz. Ve sayfamızın açılmasını bekliyoruz. Sayfa açıldıktan sonra karşımıza şöyle bir program içeriği çıkacak. Giyim üretim teknolojisi alanı, düzdar etek dikimi kurs programı. Bunları mutlaka tek tek incelemeniz gerekiyor. Bir kursa başvuru yapmadan önce kendi niteliğinizin bu kursa uyup uymadığını görmeniz gerekiyor. Programın adı Düzdar Etek Dikimi. Bu programlarda programa giriş koşulları, okuryazar olmak, 14 yaşını aşmamış olmak gibi, bazı kurslarda da giyim üretiminde temel işlemler kursunu tamamlamış olmak gibi
ön koşullar var. Geliyoruz en önemli yere, eğitimcilerin niteliği. Eğitimcinin niteliklerinde bakın burada 6 tane madde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demek birinci öncelik, ikinci öncelik, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Siz hangi niteliğe uyuyorsunuz veya bu niteliklerden herhangi birine uyabiliyor musunuz? Bunları tek tek okuyorsunuz. Kadrolu öğretmenler zaten bütün alanlarda, yani kendi alanı ile ilgili bütün kursları açabiliyor. Eğer usta öğretici iseniz kadın terziliği dalında ustalık belgenizin olması gerektiğini anlıyorsunuz. Programın süresi 6 ders saati olarak planlanacak. Günde en fazla 6 saat. Bütün kurs saatleri neredeyse 6 saate indirildi. Burada da yıllık planımızda belirteceğimiz ve vermemiz gereken modüller var. Bakın giyimde ölçülendirme, düz dikiş, kesim, süsleme, fermuar dikimi gibi. Bu kursu eğer açarsak bu dersleri vereceğiz anlamına geliyor. Bu programda tabii ki belgelendirme, nasıl ölçme ve değerlendirme yapacağımız hepsi yazıyor. Tüm kurs programlarında bu bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi farklı bir kurs programı açacağız birlikte. Çünkü artık bazı kurs programlarında sadece kadın terziliği ustalık belgesi gerekmiyor. Bazılarında erkek giyim modelistliği, bazılarında da hazır giyim model makinacılığı ustalık belgesi istiyor veya her ikisini birden istediği durumlarda oluyor. O yüzden önemlidir. Hazır giyim model makinacı kursumuzun programını şimdi açıyoruz. Karşımıza çıktı. Hazır giyim model makinacı kurs programında bu kursu kimler açabiliyormuş? Eğitimcinin nitelikleri nelermiş? Hep birlikte bakalım. Bu programa girişte koşullarda giyim üretiminde temel işlemler kurs programını almış olmak yazıyor bakın. Eğer kursiyerin bu belgesi yoksa ve bu kursa kaydolursa kayıt yanlış demektir. Kayıt edilmiyor zaten artık sistemde. Mutlaka kursiyerlerimizin bu kurs belgesini alması gerekiyor. Gelelim eğitimcilerin niteliğine. Gene bakın önce giyim bölümü mezunu öğretmenler, kadrolu usta öğreticiler, öğretim görevlileri, ön lisans mezunları diye gidiyor. En sonunda da giyim üretim teknolojisi, moda tasarımı teknolojileri veya hazır giyim model makinacılığı dalında askeri 4. seviyede eğitim almış olanlar. Yani kadın terziliği ustalık belgeniz varsa bu kursu açamazsınız. Hazır giyim model makinacılığı ustalık belgeniz varsa bu kursu açabilirsiniz. Günde 6 saat olacak şekilde ve vereceğiniz ders konuları da burada programın içeriğinde görüyorsunuz ki var. Geçiyoruz tekrar kurs programlarından açalım. Başka bir program üzerinden size göstereyim. El sanatları ve geleneksel Türk sanatları olarak iki farklı alan var. Her ikisini de el sanatları ustalık belgesi olanlar incelesin, neler açabiliyorlar. El sanatları alanında da çok fazla değişiklik yapıldı. Eğer ustalık belgeniz el sanatları alanındansa bunları da mutlaka incelemeniz gerekiyor. Kurslar birleştirildi ve geleneksel Türk sanatlarına bakalım şimdi. Buradan size bir kursu göstereceğim. Ebru kursunu kimler açabiliyor? Siz tek tek incelemeniz gerekiyor maalesef. Gördüğünüz gibi binlerce kurs programı var ve bunların hepsini bizim bilmemize imkan yok. Siz kendi mezuniyetinizden kendiniz sorumlusunuz. Geleneksel Türk el sanatlarını seçtik. Şimdi de farklı bir bölümden bakalım. Muhasebe ve finansman. Bakın muhasebe ve finansmandan da çok kurs var. Hangileri açabileceksiniz? Eğitimcilerin nitelikleri nelerdir? Bunların hepsine tek tek bakabilirsiniz. Kurs adı biliyorsanız oradan da arama yapabilirsiniz. Şimdi bir program açacağım size. Geleneksel Türk sanatları alanı Ebru 1. seviye kurs programı. Birlikte bunu inceleyelim şimdi. Ebru kursunu kimler açabiliyormuş? Programın dayanağını okursunuz. Programa giriş koşulları ve eğitimcilerin niteliğine geldik. Burada eğer sizin şartlarınız uymuyorsa, puanınız 50 bile olsa, şartları uyan ve puanı 10 puan bile olsa bir kişi bu kursu 50 puanın önüne geçerek açabilir arkadaşlar. Bakın burada hepsi yazıyor. Burada bir de somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları diye bir ibare var. Bununla ilgili de bir video çekip size bunun ne olduğunu anlatacağım ilerleyen zamanlarda.
Programın amaçlarını görüyorsunuz. Ders saati gene, bütün kurs modüllerinin içerikleri hepsi mevcut. Buraya kadar anlattıklarımla ilgili olan sorularınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Hepsini not ediyorum ve ilk kez sorulan sorularla ilgili daha önce anlatmamışsam mutlaka onun videosunu çekiyorum. Bundan bilginiz olsun, hiç şüpheniz olmasın. Belgelendirmeye bakıyoruz ve umarım sizler için anlaşılır olmuştur diye temennide bulunuyoruz. Beğenmeyi unutmayın tabii bu arada. Evet, işte bu kadar. Bunları yaptıktan sonra, bunlara dikkat ederek başvuru yaptıktan sonra artık rahatlıkla sıra size gelecek mi? Sizin kursunuz açılacak mı? Veya kursu açılan kişinin bu nitelikleri buna uyuyor mu? Rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Türkiye'nin birçok yerinde, hatta bütün kurumlarında buna dikkat ediliyor usta öğretici görevlendirmelerinde. Bir önceki videomda da söylemiştim. Eğer sizin puanınız 30-35 ise bile, 40-50 ise bile, eğer o kursu açacak eğitimcinin niteliklerini karşılamıyorsanız, sizin o eğitimcinin niteliklerinin karşıladığı 10-11 puanlık bir kişiye açılır, size açılmaz demiştik. Bunu da hiçbir zaman unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Devamı gelecek. Dikiş sınıfında kalın. Daima sevgiyle kalın. Sizi çok seviyorum. Sevgiler dikiş sınıfından. Hoşça kalın.